Altınla dolu bir torba ya da üstüne bilgece sözler yazılmış bir kil tablet. İkisinden birini seçme şansınız olsaydı hangisini seçerdiniz? Şu an için birçoğunuz altınla dolu bir torbayı seçerdi tabii ki. Ama eminim bu videoyu izledikten sonra cevaplarınız değişecektir. Bugün M.Ö. 1000'li yıllarda kil tabletler üzerine yazılan ve hala günümüzde de geçerliliğini koruyan zenginliğin sırlarından bahsedeceğiz. 1926 yılında George S. Clason, Babil'de keşfedilen 5 kil tableti baz alarak tasarruf ve yatırım üstüne bir kitap yazdı. Babil'in en zengin adamı. Sokaklarının altınla parladığı ve her köşeden zenginlik öykülerinin fısıldandığı bir yer hayal edin. Burası Babil'di, refah soluyan bir şehir. Bu büyüleyici şehrin kalbinde zenginliğin yaşayan tanımı olan Arkad adında bir adam yaşıyordu. Babil'in en varlıklı kişisi olarak tanınıyordu. Günlerden birinde Arkad'ın çocukluk arkadaşları onu ziyarete geldiler. Arkadaşlarının gözleri merak ve bir tutam kıskançlıkla doluydu. "Nasıl?" diye sordular. "Biz yoksullukla mücadele ederken sen bu göz kamaştırıcı şehirde bolluk içinde yaşıyorsun. Halbuki aynı hikayeyi paylaşıyoruz. Aynı mahallede büyüdük, aynı sınıflarda okuduk, aynı insanları tanıdık ve aynı oyunları oynadık. Bizden daha çok çalışkan da değildin. Peki Tanrı neden seni seçip bu başarıları ve zenginliği sana hediye etti?" Arkad şu cevabı verdi. Çok basit. Bir zamanların meraklı ve hırslı genci Arkad, kendisini sıradan bir bireyden Babil'in en zengin adamına dönüştüren sırrı açıklamaya karar verdi. Yolculuğu boyunca öğrendiği paha biçilmez dersleri aktarmak için hevesli arkadaşlarını etrafına topladı. Hikaye, Arkad'ın Babil'in en zengin bilgesi Algamış'la hayatının akışını değiştirecek bir karşılaşma yaşamasıyla başladı. Babil'in kalbinde Arkad ve Algamış zaman içinde yankılanan bir sohbete giriştiler. Algamış, Arkad'da özel bir şey fark etti. Finansal aydınlanmanın anahtarlarını hak eden bir kıvılcım. İlk sır, Arkad'ın kendisine finansal bilgeliğin ilkelerini emanet eden Babil'in en zengin adamı Algamış'la ilk karşılaşmasının hikayesiyle ortaya çıktı. Bu önemli bölümde Arkad ilk sırrı açıkladı. Cüzdanınızı şişmanlatmaya başlayın. Kazancınızın en az 1/10'ını biriktirin. Gözünüzde canlandırın. Bir zamanlar zayıf olan cüzdanınız şimdi umut vaat ediyor. Arkad basit ama bir o kadar da etkili olan bu eylemin servet oluşturmanın temelini oluşturduğunu vurguladı. Bu uygulamayı benimsemenin Babillilerin sıradan hayatlarını nasıl finansal bir başarı öykülerine dönüştürdüğünü gösterdi. Bu sadece para biriktirmekle ilgili değildi. Biriktirilen her kuruşun refaha giden yolu açtığı, bolluğa doğru bir zihniyet değişimiydi. İlk sırrın sadece bir taktik değil, yeni bir finansal zihniyete açılan bir kapı olduğunu vurguladı. Beklenti havadayken Arkad kendisini zenginliğe ulaştıran ikinci sırrı açıkladı. Altınlarınızı çoğaltın. Bu, parayı kendiniz için çalıştırma sanatıdır. Arkad arkadaşlarına kazandıkları altınlarının tozlanmasına izin vermemeleri gerektiğini ve karlı yatırımlar aramalarını söyledi. Günümüzde de birçok kişinin uyguladığı altını yastığın altında saklamak prensibi yerine onu getiri sağlayan girişimlerde değerlendirmek gerektiğini vurguladı. Altını bir kenarda saklamak günümüzde de yaygın bir durumdur. Bunun yerine paramızı bize getiri sağlayabilecek yatırımlarda değerlendirmek daha makul bir harekettir. İkinci sır sadece bir tavsiye değildi. Her altın ve paranın sadece bir para birimi değil, yatırımın verimli toprağına ekilmeyi bekleyen ve zenginlik hasadı vaat eden bir tohum olduğu zihniyetini benimsemekti. Arkad'ın bir sonraki tavsiyesi açık ve netti. Hazinelerinizi kayıplardan koruyun. Akıllı yatırımlar yapmak çok önemli olsa da arkadaşlarına kazandıklarını koruma konusunda da akıllı olmaları gerektiğini hatırlattı. Arkad, Babil'de açgözlülük yüzünden servetlerini kaybeden başkalarının öykülerini paylaştı. Mesaj basitti. Servetinizi güvende tutmak için uyanık ve akıllı olun. Mesele sadece para kazanmak değil, paranın sizde kalmasını da sağlamaktır. Arkad'ın bu sırrını öğrenen arkadaşları sadece servetlerini büyütmeye değil, aynı zamanda karşılarına çıkabilecek her türlü zorluğa karşı kendilerini sağlama almaları gerektiğini anladılar. Bu sır bize paramızı büyütmek için risk alırken hesaplanmış ve daha akıllı riskler almamız gerektiğini söyler. Arkad'ın bir sonraki sırrı şuydu: konutunuzu karlı bir yatırım haline getirin. Arkadaşlarını evlerini sadece yaşanacak bir yer olarak değil, potansiyel gelir kaynakları olarak görmeye teşvik etti. Arkad, gerçek hayattan örnekler ve ilgi çekici hikayelerle konuta yönelik düşünceli bir yaklaşımın finansal sağlıklarını nasıl arttırabileceğini gösterdi. Sadece başlarını sokacakları bir çatıdan bahsetmiyordu. Evlerin aynı zamanda finansal özgürlük yolculuğunda önemli bir yeri olduğunu söylüyordu. Arkad'ın tavsiyesi açıktı. Konutunuzun servetinize nasıl katkıda bulunabileceğini düşünün. Artık evinize farklı bir gözle bakmaya başlamalısınız.
Onu sadece bir yaşam alanı değil, finansal başarınızda rol oynamayı bekleyen bir varlık olarak görmelisiniz. Bu sohbetten sonra Arkad'ın arkadaşları evlerine sadece başlarını sokacak bir çatı olarak değil, finansal özgürlük arayışlarında onlar için bulunmaz bir müttefik olabileceğine dair yeni bir bakış açısı kazandılar. Arkad konuşmasına önümüzdeki günler için finansal planlama yapmanın önemini anlatarak devam etti. Bunu yarın bereketli bir hasat elde etmek için bugün tohum ekmeye benzetti. Bugünkü kazancının bir kısmını kenara ayırmak, istikrarlı ve güvenli bir finansal geleceğin temelini oluşturur. Arkad'ın arkadaşları onu dinledi ve ileride sabit bir gelir sağlamanın bilgeliğini özümsedi. Mesele geleceği tahmin etmek değil, ona hazırlanmaktı. Arkad, şimdi dikkatli bir planlamanın, gelecek yıllarda emeğin karşılığı olan meyvelerin tadını çıkarmak anlamına geldiğini anlattı. Bunu bir nehri geçmek için köprü inşa etmek gibi düşünün. Gelecekteki gelirinizi güvence altına almak için bugün yapacağınız çalışma bu köprünün sağlam temelidir. Bu olmadan önünüzdeki yolculuk belirsiz olabilir. Ancak iyi hazırlanmış bir planla yol daha net ve güvenli hale gelir. Arkad'ın arkadaşları zenginliğin sadece geçici bir dönem için değil, tüm ömür boyu sürmesi gereken bir lütuf olduğunu anladılar. Babil'in en zengin adamı kitabındaki yolculuğumuzu sonlandırırken şunu unutmayın. Bilinenin aksine zenginlik uzak bir hayal değil, bilgiyi arayanlar için elle tutulur bir gerçekliktir. Kazancımızın onda birini biriktirmekten, gelecek için istikrarlı bir gelir sağlamaya kadar Arkad'ın öğretileri finansal başarı için bir yol haritasıdır. Son olarak Arkad'ın söylediği şu sözlerle bitirelim. Fırsat kibirli bir tanrıçadır ve hazırlıksız olanlarla vakit kaybetmez. İncelediğimiz her bölüm geleceğe hazırlık yapmanın, öğrenmenin ve günlük seçimlerimizde refah yolunu seçmemizin gücünü vurgular. Fırsat kapıyı çalar ama sadece hazır olanlar için. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.